Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere komşumun tepsi tepsi sipariş aldığı su böreği tarifimiz var. Yılların tecrübeli ellerinden çıkan bu tarifi kaçırmamanızı öneririm. Ve ben zaman kaybetmeden bu lezzetli böreğin tarifini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin hep birlikte bu böreği yapalım inşallah. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 10 adet orta boy yumurta alınır. Ve içerisine 2 tatlı kaşığı tepeleme tuz eklenir. Daha sonra bir çırpma teliyle bu yumurtalar güzelce çırpılır. Tamamen homojen kıvama gelene kadar yumurtaları çırpmamız gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Ve yumurtalar iyice çırpıldıktan sonra azar azar un alınarak hamuru yoğrulmaya başlanır. Unu kontrollü bir şekilde alarak hamuru yoğurmaya devam edeceğiz. Ortalama 1 kilogram kadar un kullanıyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bütün malzemeleri yazacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi hamur biraz toparlandıktan sonra tezgahın üzerine alıp hamuru güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurun iyice yoğrulması, özleşmesi çok önemli. Sizler de hamurunuz özleşene kadar bu şekilde yoğurun arkadaşlar. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur elde ettik. Elde ettiğimiz bu hamuru rulo şeklinde gördüğünüz gibi genişletiyoruz. Ve hamuru 10 parçaya bölüyoruz. Parçalara böldüğümüz hamuru beze haline getiriyoruz ve tezgahın bir kenarına alıyoruz. Bezelerimiz açmak için hazır. Üzerine bir poşet yardımıyla kapatıyoruz ve ilk bezeden başlayarak hemen açmaya başlıyoruz. Belirli bir büyüklüğe gelene kadar merdane yardımıyla genişletiyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi bol un alarak hamuru genişletmeye devam ediyoruz. Bir servis tabağından daha büyük olacak şekilde açtıktan sonra kenara alıp üzerine unluyoruz ve ikinci bezemizi açmaya başlıyoruz. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı ihmal etmeyin lütfen. İkinci bezeyi ilk açtığımız bezenin üzerine koyuyoruz. Bu şekilde bütün hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Bezeler açılmaya devam ederken ben hemen suyumu hazırlıyorum. Geniş bir tencerenin içerisine suyu alıyoruz ve içerisine 3 yemek kaşığı tepeleme unu ekliyoruz. Ve suyu kaynamaya bırakıyoruz. Ve şimdi açmış olduğumuz bezeleri 2-2 alarak daha da genişletiyoruz. İki bezeyi aynı anda açtığımız için arasında yapışma olabilir. Herhangi bir yapışma durumunda gördüğünüz gibi arasını unlayabilirsiniz. Bu şekilde unladıktan sonra tekrar genişletmeye devam ediyoruz. Biraz daha genişleyen yufkaları gördüğünüz gibi bir oklava yardımıyla inceltmeye devam ediyoruz. Oklavanın iç kısmından dışa doğru hafif hafif bastırarak inceltebildiğimiz kadar yufkaları inceltiyoruz. Bu şekilde bütün bezeler biterek aynı işleme devam ediyoruz. Açtıktan sonra gördüğünüz gibi tek tek sararak bir sofra bezinin üzerine tek tek açıyoruz. 10 bezeyi de aynı işlemi uygulayarak açmaya devam edip bu şekilde sofra bezinin üzerine alacağız inşallah. Hemen ben böreğim için iç harcıma geçeyim. Lor kullanacağım. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz.
Üzerine bir miktarda maydanoz ekleyerek böreklik iç harcımı da hazırlıyorum. Bu şekilde yufkalar açılmaya devam ediyor. Videolarımı deniyor ve beğeniyorsanız küçük bir yorum dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Uygun bir sos tavasının içerisine 3-4 yemek kaşığı tereyağı alınır ve üzerine 1 su bardağı kadar sıvı yağ eklenerek ocakta gördüğünüz gibi eritilir. Bu şekilde sıvı yağ da eklediğimiz zaman böreğimiz soğuduğu zaman donmuyor. O yüzden sıvı yağ ve tereyağı karışık yapıyoruz. Şimdi uygun bir fırın tepsimi sıvı yağ ile tabanını yağlıyorum. Gördüğünüz gibi açtığımız yufkaları haşlamak için suyumuz kaynamaya başladı. Hemen 1 adet yufka alarak suyun içerisine bırakıyoruz. Bir kevgir yardımıyla yufkayı suyun içerisinde yanlara doğru açıyoruz. 1 dakika kadar tutup daha sonra bu yufkayı hemen suyun içerisinden alacağız. 1 dakika sonunda hemen kaynar suyun içerisinden yufkayı alıp soğuk suyun içerisine bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yufkanın her yeri soğuyacak şekilde suyun içerisine batırıp çıkarıyoruz. Sizlere şöyle göstermek istiyoruz. Hiçbir şekilde hamurunuz yırtılmayacaktır. Garanti verdiğimiz bir su böreği tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarz tarifleri arkadaşlar çekerken gerçekten zor gibi görünüyor ama yaparken çok kolay ve keyiflidir. Hamur işlerini de seviyorsanız keyifli yapacağınıza inanıyorum. Suyunu süzdürdüğümüz yufkayı gördüğünüz gibi tepsinin tabanına yayıyoruz. Ve hemen sıvı yağ ve tereyağı karışımından yufkanın üzerine gezdiriyoruz. İkinci adet yufkayı kaynar sudan çıkarıp tekrar soğuk suya daldırıp tepsiye yayacağız. Suyunuz, bu soğuk suyunuz ısındığı zaman değiştirin. Tekrar soğuk su ekleyin. Benim fırın tepsilerim normal standart boydan bir tık daha küçük olduğu için arkadaşlar 2 tepsi yapacağız. Hem de çok kalın istemediğim için bu şekilde 2 tepsi yapacağız inşallah. Sizler daha büyük bir tepside yapabilirsiniz. Tek bir tepsi halinde de böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Bu tepsi diğer hazırlayacağımız tepsiden bir tık daha küçük. 2 yufkayı bu şekilde tepsinin tabanına yaydıktan sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı gördüğünüz gibi yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerini tekrar yufkayla kapatıyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz ve 4. adet yufkayı da serdikten sonra hemen diğer tepsinin yapımına geçiyoruz. Ben bu tepsiyi derin dondurucuya kaldıracağım ve ne zaman istersem o zaman çıkarıp pişireceğim ve afiyetle yiyeceğim inşallah. Bir tepsimiz şu an hazır oldu. Umarım sizler de bu tarifi dener ve yorumlar kısmına yorumunuzu bırakırsınız. Şimdi sizler için diğer tepside ayrı bir püf nokta vermek istiyorum. Su böreğinizin alt tabanının da çıtır olmasını istiyorsanız 1 adet yufkayı olduğu gibi tepsinin tabanına yayın. Yani arkadaşlar kaynamış suya daldırmadan hemen açmış olduğunuz yufkayı tepsiye yayın ve üzerine aynen olduğu gibi tereyağı gezdirin. Daha sonra diğer yufkaları önce kaynar su daha sonra soğuk suya daldırdıktan sonra aynı işlemi uygulayarak devam edin. Bu şekilde ilk tepside olduğu gibi aynı işlemi uygulayarak ikinci tepsiyi de hazırlayın. Toplamda 10 bezenin 6 bezesini büyük tepsiye, 4 bezesini de daha küçük olan tepsiye kullanmış olduk. Ve şimdi tepsileri bu şekilde streçliyorum ve bir poşete geçiriyorum. Bu büyük tepsiyi 2 gün sonra pişireceğim. O yüzden normal buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz hemen de pişirebilirsiniz ama benim 2 gün sonra misafirim gelecek. O yüzden hemen erkenden bu şekilde hazırlamak istedim.
İki tepsim de gördüğünüz gibi hazır. Küçük tepsimi hemen dondurucuya yerleştiriyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, 2 gün sonra böreğimi pişirdim ve hemen sıcak sıcak dilimleyerek sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Hemen sizlere iç dokusunu, katlarını da göstermek istiyorum. Sizler katlarını izlerken, iç dokusunu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Deneyecek olan herkesin eline, emeğine sağlık. Komşuma çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeğine sağlık. Diğer tariflerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.